Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir güzellik gördüğünde derdi ki, fazlıyla nimetler tamamı eren Allah'a hamdolsun. Ben de dünyada var olan İslam davetine baktığım zaman gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim ki, fazlıyla nimetleri tamamı erdiren Allah'a hamdolsun. Çünkü konunun en başında da söylediğim gibi, davet konusunda gerçekten dünyada çok güzel gelişmeler yaşanıyor. Fakat bütün bunlara rağmen eksiklerimiz vardır, hatalarımız vardır. Bunlar konuşulup telafi edilirse İslam daveti daha güzel bir noktaya erişecektir. Buna inanıyorum. Benim gördüğüm kadarıyla şahsi kanaatim benim, İslam davetinin birinci problemi temsiliyet problemidir. Temsiliyet problemi. Bu dava aziz bir davadır. Bu dava etbaı az olan bir davadır. Böyle olduğu için de bu davayı temsil edecek olan insanların ahlakları, yaşantıları, planları ve programları bu davayla uyum halinde olmalıdır. Maalesef dünyanın genelinde böyle bir problem vardır ki davanın yüzü olan, davayı temsil eden insanlar bunun hakkını tam anlamıyla veremiyorlar. Mesela temsiliyetten kastettiğim şey nedir? Şudur. Örneğin bir davetçi hakkı ve hakikati insanlara anlatıyor. Daha sonra Allah onu dininde imtihan ediyor. İmtihana uğradığı zaman dininden taviz vermeye başlıyor. Söylenmemesi gereken sözleri söylüyor. Ve bu da insanların, bak bu adam değil miydi düne kadar bize bunları anlatan? Bak nasıl Allah onu imtihan ettiğinde hemen ökçelerinin üzerine geriye döndü. Davanın yüzü olan insanların hataları davaya mal ediliyor. Bir insan davayı temsil etmek zorunda değildir. Kaldırabileceğin kadar yükün altına girmelisin. Ne kadarını kaldırabiliyorsan o kadarının altına gireceksin. Onun için bence İslam'a insanları davet eden insanların önce kendilerini tanımaları gerekir. Sonra çevrede bu işi iyi bilen Müslümanlara ben buna ehil miyim, değil miyim? Ben bu davanın görünen yüzü, işitilen sesi olabilir miyim kendi bölgemde diye fikir almalıdır. Aksi halde yanlış temsiliyet davaya zarar olarak geri dönüyor tekrardan. İkincisi ise, ikinci ciddi problem, dava konusunda bireysel faaliyetlerin cemaatsel faaliyetlerden önde olmasıdır. Yani insanlar genelde başarılarını, hayırlarını başkalarıyla paylaşmak istemezler. En kötü cimrilik hayır konusundaki cimriliktir. Doğal olarak birçok davetçi, yani ben zaten anlatıyorum, ben zaten yazıyorum, ben zaten birilerine ulaşabiliyorum düşüncesiyle cemaatleşip Müslümanların gücü ve yardımıyla bu işi bir noktaya taşımaktan uzak duruyor. Haklı bazı sebepleri olabilir. Yaşanmış yanlış tecrübeler, Müslümanların bazı insanları yarı yolda bırakması onları böyle düşünmeye sevk edebilir. Ama şu da bir gerçektir ki eğer biz bu davetin bütün dünyada duyulmasını istiyorsak bireysel çalışmalardan uzak durup daha ziyade cemaatsel Allah'ın yardımının ve bereketinin olduğu çalışmalara yönelmemiz gerekiyor. Ama maalesef bu konuda Müslümanlar henüz gerekli olgunluğa erişmemiştir. İnşallah Rabbim nasıl bu kadar nimetli ve bize lütufta bulunduysa bir gün yine lütufta bulunur ve dünyada bulunan bütün davet hareketleri bir cemaat halinde, bir yapı halinde hareket edebilirler. Üçüncü olarak benim gördüğüm büyük problemlerden bir tanesi, bu davete gönül vermiş olan insanların enerjilerinin dava sahasına aktarılamamasıdır. Yani dünyanın birçoğunda sayısı belki azımsanmayacak kadar insan bu daveti kabul etmiş ve gönül vermiştir bu davete. Allah'ın farklı davetçileri vesile kılmasıyla mümkün olmuştur bu. Fakat sahada var olan enerjiyi tam anlamıyla sahaya aktaramama problemi vardır. Yani malı olanın malını, bir yeteneği olanın yeteneğini, zeki çocuğu olanın zeki çocuğunu, tabii bu kimin vazifesidir? Bu insanları yönlendiren davetçilerin vazifesidir. Önce bir adamda ne tür bir hayır var onu tespit etmek, sonra ona o hayrı nasıl Allah'ın dinine kullanabileceğine dair yol göstermek bu davetçilerin vazifesidir. Tabii bu da yine ikinci maddeyle biraz bağlantılıdır. Yani bireysel düşündüğü için birçok davetçi insanların böyle hayır yönlerini tespit etmek ve hayra yönlendirmek böyle bir çaba içerisine de girmiyorlar. Bu üç problem aşıldığı takdirde ben inanıyorum ki İslam daveti şu gün bulunduğu yerden çok daha iyi bir noktaya gelecek inşallah.